Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Korumasız taşları değerlendirmeye yönelik taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuza göre sorular biraz daha karmaşık, biraz daha zor seviyede diyebiliriz. Eğer fazla karmaşık geliyorsa birinci videoyu izleyip ikinci videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Konumlarımız kolaydan zora doğru devam edecek. İnceleyeceğimiz örnekte sıra siyahlarda ve dikkat edersek siyahların fili tehlikede, tehdit altında. Siyahların C7 piyonu da tehdit altında. Bu durumda siyahların yaptığı bir B6 hamlesi gayet doğal bir hamle gibi görünüyor. Çünkü hem fili kurtardı hem de piyonunu korudu. Dikkat edersek siyahların hala korumasız bir taşı var. O da kalesi. Kalenin çapraz hattı açık. Diğer bir fırsatımızsa rakip şahın konumu. Değerlendirdiğimiz zaman hem yatayı hem de çaprazı açık. O halde şahın açık hatlarından ve korumasız kaleden yararlanıp nasıl taş kazancı yapabiliriz? Burada beyazlar siz olsaydınız hamleniz ne olur? Korumasız taş olan kaleyi kazanmak için öncelikle rakibe fırsat vermemek gerekiyor. Çünkü herhangi bir fırsatta siyahlar kalesine gelecek ve şahıyla korunaklı bir duruma getirecek kalesini. Daha sonra hedef olmaktan çıkacak bizim için. O yüzden beyazların fırsat vermemesi gerekiyor ve vezirle şah. Şahın 3 tane kaçış karesi var. A, B, C dersek beyazlara kaçtığı zaman çifte vuruş hem şah hem kaleyi istedik. Sonrasında korumasız taş olan kale kazanıldı. Ki beyaz karede de aynısı oluyor. Filiye gelse bile şah çekişten sonra kale yine kazanıldı. Peki F8'e gelirse dikkat edelim. Şah ve kale aynı renkte değil. Bir tanesi beyaz karede, diğeri siyah karede. Yani ikisini birden çaprazdan istememiz mümkün değil. A8'lik kale bizim için hala hedef ve bu kez de şiş yaptık. Şahla kaleyi aynı yatayda yakaladığımız için şah kaçmak zorunda ve kaleyi kazandık. Başlangıç konumuna geri dönecek olursak siyahların fili ve piyonu tehdit altındaydı demiştik. Kale korumasız taş, piyon korumasız taş ve fil korumasız taş. Burada siyahların değerli taşlarını boşta bırakmamak için piyondan fedakarlık edip kale F8 oynaması gerekiyordu. Vezir alır F7'den sonra kale kapattı ve şahını kurtardı. Aynı zamanda fili korumaya devam ediyoruz. Diğer bir örneğimize gelelim. Bu konuda fil kaleye saldırdıktan sonra az önce de öğrenmiştik ki taşların boşta olmaması gerek. Boşta olan taşlar rakip için fırsat. Yani siyahlar kalesini B1'e getirse kaleler birbirini koruyor ve işbirliği halinde beyazlar bundan kazanç elde edemez. Ama siyahlar kalesini boşta bırakırsa buradaki örnekte gördüğümüz gibi iki kalede korumasız ve diğer bir fırsat kaynağımız rakip şah çaprazı açık durumda. Burada beyaz taşlarla siz olsaydınız korumasız taşlardan bir tanesini nasıl kazanırdınız? Evet, fırsatlarımızı değerlendirelim. Korumasız A5 kalesi bizim için fırsat. A1 kalesi de bizim için fırsat ve şahın açık hattı. Şahtan yaralanıp tempoyla başka taşı isteyebiliriz. Bunun için vezir B2 yapanları tebrik ediyorum. Kalenin bir tanesine saldırdı. Kale kaçacak ama dikkat edersek hala hedef taşlar var. A5 kalesi, D1 kalesi ve F8'deki şah. Aynı renkte olduğu zaman çaprazdan çatal fırsatlarımız var ve sonrasında kale hem kendisini kurtarıp hem de şahını kurtaramıyor. Çünkü vezir kaleyi de alır, durumuna devam eder. Boştaki taşlardan bu konuda bu şekilde yaralanıyor. Diğer bir örneğimize geçelim. Burada beyaz taşlara dikkat ettiğimiz zaman kazanç fırsatlarımızdan korumasız taşlar konusunu çalışıyorduk. Evet, korumasız taşları belirledik. Ayrıca bir diğer kazanç fırsatımız da beyaz şah. Kale ve at korumasız ve beyaz şahın hattı açık. Sizce siyahlar beyazların zayıflıklarından, korumasız atından, korumasız kalesinden ve şahın açık hattından yararlanıp nasıl kazanç elde eder? Yani siyahlarla siz olsaydınız ne oynardınız? Evet, at ve kale korumasız ama ikisini de aynı anda isteyemiyoruz. Böyle bir şey yapalım. Size deseydim ki vezirinizi alın, istediğiniz yere, istediğiniz kareye koyabilirsiniz veziri deseydim. Veziri nereye koyardınız? Hem kaleyi hem atı istemek için ikisini de aynı anda isteyebileceğimiz karelere şöyle bir bakalım. B2'den ikisini birden isteriz. B4'ten de ikisini de aynı anda istiyoruz. Başka
ikisini de isteyeceğimiz kare şu an için yok. Peki o zaman B2 ve B4'e veziri gelebilsek, vezirle çifte tehdit yapıyoruz ve taşlardan bir tanesini kazanıyoruz diyebiliriz. Bunun için vezir B4'e ve B2'ye gelemiyor. Gelmek için tempoya ihtiyacımız var. Beyazların toparlanmasına fırsat vermeden veziri bu iki kareden bir tanesine geleceğiz. Bunda tabii ki şah tehdidi ve sonrasında aynı anda ikisini birden isteyerek tabii ki kalesini kurtarması gerek. Kale daha değerli. Kalesini kurtardığı zaman atı siyahlar kazandı. Bu örnekte beyazların yaptığı hatayı değerlendirmek istiyorum. Yani bu hata üzerine konuşmak istiyorum. Dikkat ederseniz beyazların atı ve kalesi boştayken saldırı yapmaya çalıştı. Saldırı hamlesi şu an için gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü beyazların zayıflıkları var. Zayıflıkları varken saldırıya çıkması doğru değil. Saldırıya çıkmak için tamamen güvende olması gerekiyor şahımızın durumu ve taşların durumu. Böyle kendi konumuzda zayıflıklar varken saldırı yapılıyorsak o zaman fırsat var demektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu örneği inceleyelim. En son hamlede siyahlar piyonu oynadı ve file saldırdı. Evet, piyonun koruması yok. Bunu yiyebilir ya da kaçabilir. Korumasız taşlar konusunda şunu gördük ki boşta olan taşlar rakip için fırsat. Burada dikkat edersek beyaz fil bir koruması yok ve şu an için boşta. Eğer siyahlar bundan yararlanırsa evet şu an için fil boşta. Siyahlar hem korumasız fili hem de başka bir şey isterse değerli bir şeyi sonrasında B5'teki boşta olan taşı kazanabilir. Burada korumasız taşlar bizim için bir fırsat ama başka fırsatlarımız da olabilir. O yüzden tahtaya baktığımızda bütün zayıflıkları değerlendirmeliyiz. Diğer korumasız taşları ve şahın durumu, şahın açık hatlarına baktığımız zaman şahın aprası açık. Bunu görüyoruz. Bir diğer önemli zayıflıksa mat karesi. Yani arkadaşlar beyaz şahın durumunu şöyle bir incelediğimiz zaman iki tane kaçış yeri var ve özellikle beyaz filin şahı nasıl rahatsız ettiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Satrancın en büyük faydalarından bir tanesi de hayal gücünün gelişimini sağlaması. O yüzden size şunu hatırlatmak istiyorum. Veziri alalım, tahtada istediğimiz yere koyalım ama bu şahı mat edelim deseydik. Veziri nereye bırakırdık? Bütün bunları söyledikten sonra taşlarla sıra sizde olsaydı burada hamleniz ne olurdu? Evet, B5 fili hedef, B2 piyonu hedef ve rakip şahın konumuna baktığımız zaman açık hattı var. Ayrıca G2 karesi kendi filinin de desteğiyle siyah vezir için mat karesi. G2'ye saldırdığı zaman siyahlar ciddi bir tehdit yapıyor. O yüzden vezir D4 yapanları tebrik ediyorum. Şah çekti. Tabii ki beyazlar şahını kurtaracak ama asıl olay şimdi başlıyor. Korumasız fil ve mat karesi. Vezir B2 aldığı zaman fili de mat karesini istedi. Tabii ki mat karesini koruyacak beyazlar. Mat karesini korudu. Artık vezir buraya ulaşamıyor. Ama beyazların tek zayıflığı mat karesi değil. Ayrıca korumasız fili de var. İşte korumasız taşlar bu şekilde rakip taşların tuzağına düşebilir. O yüzden siyahlar bu piyonla file saldırdığı zaman korumasız diye hemen piyonu atlamamak gerek. Çünkü şahın açık hattı, diğer bir korumasız taş ve mat karesi gibi diğer zayıflıkları da var. Eğer vezir bunların üçüne birden saldırırsa bir tanesini kazanır. Şimdi bu örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Burada siyahlarız. Vezire karşı kale, at, fil var. Evet, kale, at, fil vezire karşı başarılı bir mücadele yapabilir ama bunun için kalenin, atın ve filin hepsinin işbirliği halinde olması gerek. Eğer siyah taşların işbirliği bozulursa vezir onları tek tek kazanabilir. Buradaki örnekte beyazlar F5 sürüşünü yapsın ve ata saldırsın. Tabii ki siyahlar atını kurtarması gerekiyor. Atla yapacağımız hamleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gibi konularda genelde agresifçe atla saldırı hamleleri yapılıyor. Rakip zayıf piyonlara saldırmak için düşünülebilir bu hamle. Ama siyahların bu hamlesi oldukça yanlış. Videoda anlatmak istediğimiz temel fikir taşlar boşta olduğu zaman rakip için fırsat oluyor. Peki arkadaşlar
at ve kale şu an boşta. Beyaz vezir bundan yararlanıp boşta olan taşları kazanabilir mi sizce? Şimdi sizler için tahtayı ters çevireceğim. Bakın burada artık beyazlar biziz ve siyahların boşta olan taşı ve diğer boşta olan taşı var. Eğer fırsattan yararlanmak ve kazanç elde etmek istiyorsak rakip konumdaki bütün zayıflıkları bulmamız gerek. Evet, kaleyi bulduk, atı da bulduk ama bütün zayıflıkları bulmamız gerekiyor. Bakın şahın konumunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Şahın son sırası zayıf, son sayıdan şaha ulaşılabilir ve dikeyden ulaşılabilir. Yani şahın hatları açık. O halde fırsatlarımız korumasız taş olan at, korumasız kale ve açık hatları olan şah. Tüm zayıflıklardan vezirle nasıl kazanç elde edebilirsiniz? Sıra sizde olsaydı beyaz taşlarla hamleniz ne olurdu? Öncelikle korumasız iki taştan bir tanesini kazanmak isteriz. Çünkü bir tanesini kazanırsak siyah taşların gücü azalacak. Yani beyazlarla mat edelim diye mat planı yapamayız burada. Kale ya da atı bir tanesini kazanıp siyahların direncini kırmak istiyoruz. Veziri alalım, İstediğimiz kareye bırakalım deseydik ve ikisini birden isteyelim deseydik veziri tabii ki C1'e bırakıp kaleyi hem atı yani çifte tehdit yapardık. Peki C1'e vezir gelemiyor. İşte o yüzden önce G1'e geldik. Bu yaptık. Kurtulunca bu kez de vezir asıl hedeflediği yere korumasız taşların ikisine birden saldırdığı, çifte vuruş yaptığı kareye geldi. Tabii ki kalesini kurtarması gerek ve böylece korumasız atı kazandı beyazlar. Yani oyunun başında beyazlar piyonunu sürüp ata saldırdığı zaman taşını boşta bırakmayacak şekilde kaçması gerekiyordu. Bunu söyleyebiliriz. Eğer taşlar boştaysa o zaman fırsat aramak gerekiyor arkadaşlar. Kale zaten boştaydı. Bir de atını boşa bıraktı. Bu kez beyazlar fırsat araması lazım. Burada aceleci oynamaması gerek. Fırsat aradığı zaman şah ve çatal karesine ulaştı. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.